Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette 2 defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizimle beraber olsun. Arz edebildiğim, bileceğim kadarıyla hutbede müminin heyecanını, müminin duyduğu, duygulandığı hususları bir seri arz etmeyi düşünüyorum. Tamamen sizi düşündürücü, düşünmekle ancak kavrayabileceğiniz şeylerle meşgul ve meşbu etmemek için meselenin pratik yönünden bir iki tablo arz etmenin daha faydalı olacağı kanaatine vardım. Mümin Allah'a iman ettiği için, her şeyi o iman açısından ele aldığı için, her şeyi gibi heyecanları da dupdurudur. Onda insana teşviş verecek bir bulanıklık yoktur. Bir art fikir olabileceği intibanı uyaracak bir mana, bir hava yoktur. Duygularıyla, düşünceleriyle dupdurudur. Ve doğrudan doğruya verasında Allah'ı gösterir mümin. Mümin davranışlarıyla Allah'ı gösterir. Mümin sözleriyle Allah'ı gösterir. Mümin kalbi heyecanlarıyla Allah'ı gösterir. Namazında müminin Allah'a ait manaları okursunuz. Yemesinde içmesinde Allah'a ait manaları okursunuz. Sokakta gezerken de onu okursunuz. İlim, irfan müesseselerinin başında davranışlarıyla Allah'ı ifade ettiğini görürsünüz. Mümin her şeyiyle hayatını Allah'a adamış insandır. Allah'a inanmış, ona güvenmiş, itimat etmiş, emniyet dairesi içine girmiş, Allah adına bir bakıma yok olmuş, tasavvufi bir dille ifade edilecek olursa fenafillah olmuştur. Allah'ın emirlerinde, isteklerinde kendinden geçmiştir. Arzularından sarf-ı nazar etmiştir. Bütün bir hayatı içiyle dışıyla, maddesiyle manasıyla, kevni yönüyle, ledünni yönüyle tamamen Allah'a adamış, Allah'a vakfetmiştir. Bu müminin herhaldeki duygu ve düşüncelerine hakim olan şey de İnsanların elinden tutmak, insanları Allah'a götürmek olacaktır. Hakikati açık seçik görünce, ben müminlerin ilkiyim diyor, bunu ilan ediyor. Ama bize göre nebiler arasında dahi onların içinde ilk bir mümin vardır. Kendi ifadesiyle Adem, daha çamur toprak içindeyken ben nebiydim sözüyle kendini anlatan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bu heyecanla dolup taşmıştır. İnsanların elinden tutma, insanları Allah'a ulaştırma heyecanı bunu öylesine kaplamıştır ki bir gün Kur'an onu bu alemden az geriye çekecek, bu havasını tadil edecektir. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يفِ أَسَفًا diyecektir. Şunlar senin getirdiğin şu ayatı beyinata, şu kelam-ı ilahiye, vaat ettiğin şeylere inanmadıklarından ötürü esefinden kendini intihar mı edeceksin, ölecek misin diyordu. O kadar sıkılmış kalbi pâki nebevi,
o derluk kalaklar içinde çırpınıyordu ki Allah onun bu havasını tadil ediyordu Celle Celaluhu. Baş mümin, bütün derdi davası, bütün yapmak istediği şey, gönlünde duyduğu Allah'a insanları ulaştırmak. Herkesin gönlünün aynı ulvi duygularla meşbu olmasını, dolup taşmasını temin etmektir. Amcası vefat ederken başının ucunda görüyoruz. O gün daha şeriat getirip yapacağı teşriatı yapmamıştı. Müminlerin namaz, niyaz vesaire gibi belki çok mükellefiyetleri yoktu. Bütün mesele iman babında işleniyordu. Onun için sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar amcasının başında rahatlıkla oturduğu ve ısrar etti. Kendisini 40 sene himaye eden amcası hayata gözlerini yumuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cibilli bir karabetten ötürü, yani yeğen olduğundan ötürü, o ailenin içinde neşet ettiğinden ötürü, şahsi fazilet ve kemalatına hayran olduğundan ötürü, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocukluğunda dahi başka insanlara benzemediğinden, dikkati celbeden, calip ve cazip bir insan olduğundan ötürü, yeğenine 40 sene bakmıştı, himaye etmişti. Bütün fırtınalara, bütün tipilere göğsünü germişti. Bütün mesaibe karşı kalkan olmuştu. Aç kalmış, susuz kalmış, çoluk çocuğuyla Şab-ı Abi Talip'te muhasaraya mahkum edilmiş, boykota mahkum edilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bir iyilik yapmak düşünüyordu. Ona yapılacak iyiliğin en büyüğü ahiretini kurtarma iyiliği olacaktı. İnsanlar birbirlerine iyilik yaparken dünyevi refaha götürücü şeyler, ihsanda, iyilikte bulunurlar. Halbuki akıllı insan bu noktayı da aşarak müminlerin ahiret hayatlarını, ahiret saadetlerini teminat altına alabilecek bir iyilikte bulunur. Akıllı insan. Dünyevi saadeti huzuru olsun, Allah devam ettirsin. Fakat bu saadet ölümle bitiyorsa saadet değil, felakettir. Nazarını daha ötelere, veraların verasına dikerek ahiret saadetini teminat altına alma gayreti içine girer gerçek mümin. Allah Resulü bu gayret içindeydi. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar ilah ediyordu. Amcacığım ne olur diyordu. Bir kere la ilahe illallah de, ahirette Allah'ın huzurunda davanı üzerime alayım, sana şefaat edeyim diyordu. Yalvarıyor, yakarıyordu. İmanını o dakikada okumak mümkündü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarına çıkacağına, Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine 2 kere 2 4 eder katiyetinde inanmasaydı bu kadar ilah etmezdi. O kadar inanmıştı ki gerçek hayat ahiret hayatıdır. La ayşe illa ayşul ahire diyordu zaten. Hayat yaşayış, ahiret yaşayışı, ahiret hayatıdır buyuruyordu. Ama o çeşitli tesirlerin altında bazen Resul-i Ekrem'e meylediyor gibi oluyordu. Başının ucunda şeytanın vazifesini yapan Ebu Cehiller, Ütbeler ihfal ve tesvil ediyorlardı. Yine nazarları bulanıyor, kendi alemine giriyordu. Allah Resulü'nün dediğini dememişti. Ala milleti Abdülmuttalib demişti. Abdülmuttalib'in milleti üzerine, yolu üzerine ölüyorum demişti. Yeğeninin getirdiği saadetten istifade edememişti. Kulağını kapamıştı. Yanındaki şeytanları dinlemişti. Allah Resulü beyninden vurulmuş gibi şöyle diyordu. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُنْهَ عَنْكَ Allah beni men etmedikten sonra vallahi sana durmadan istiğfar edeceğim diyordu. Ahiret saadetini teminat altına almak için. O bu heyecanla dolmuştu. Biraz sonra bir ayet nazil olacak ve onu bundan men edecek. Sen ona istiğfar edemezsin. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Cehennemlik olarak öldükleri tebeyyün ettikten sonra yakını bile olsa ne nebi ne de müminler yakınları için istiğfar edemezler diyordu. Ve Allah Resulü'nün derin teessürünü tadil için de şöyle diyordu ona. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Mahzun olma Habibim.
Sen kimseyi hidayet erdiremezsin. Kimsenin hidayetine vesile olamazsın. Allah kimi dilerse onu hidayet eder. Kim iradesini az buçuk kullanırsa Allah onun içinde hidayeti yaratıverir, rüştü yaratıverir diyordu. Resul-i Ekrem bu denli heyecanla dolup taşıyordu. Amcasının küfür ve dalalet içinde gitmesi, kendisini tanımaması, peygamberliğini tasdik etmemesi belki hayatında onu rahatsız eden mevzuların başında gelmektedir. Değil karabeti, vahşi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kötülüklerin en büyüğünü yapmıştı. Uhud'da onun gözünün nuru gibi sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı hunharca şehit etmiş, ciğerlerini çıkarmış, içini parçalamış, ağzını burnunu kesmişti. Vahşi ister bunları bizzat yapsın, ister sebebiyet versin. Bu işe sebebiyet veren vahşi olmuş. Ama Mekke fethedilince vahşi de dehalet edecekti. Allah Resulü vahşinin hidayete ermesi için bütün imkanları kullanacaktı. Vahşi ben gelemem, belki Allah beni kabul etmez demesine karşı bir ayet yazıp göndermesi, onun gelmesini temin etmez. O ayete vahşi başka bir yönde itiraz edip, bahane gösterip, gelmemek istemesine karşılık Allah Resulü başka bir ayet yazıp gönderip, onun gelmesini temine çalışması gösteriyor ki, cibilli karabetin dahi verasında, yakın olmanın verasında, bütün insanlığın saadete ermesi, cennetlik hale gelmesi, Allah'a inanması, dünyevi ve ukrevi saadet ve selamete nail ve mazhar olması için bir heyecanla dolup taşmış, yanıp kavrulmuş, hayatı boyunca bunu yaşamıştır. Bu müminin heyecanıdır. Her mümin bu heyecanı duyacak. Çevresine içindeki şeyleri geçirmek için çırpınıp duracaktır. İçindeki büyük manaları etrafına intikal ettirebilmek için ıstırap çekecektir. Hakimin ve Beyhaki'nin bize naklettiği son bir vakayı size arz edeyim. Bir manastır önünden geçiliyordu. Sahabe-i kiram geçiyordu ve önlerinde Allah Resulü'nün aziz halifelerinden Hazreti Ömer geçiyordu. Manastırın kapısına geldiklerinde saçı sakalı bembeyaz olmuş, kendi kilise kıyafetiyle dışarıya çıkan bir rahip görüverdiler. Çileden, ıstıraptan, seyri sülükten bitap düşmüş, aç bir ilaç hale gelmiş, bu adamın vaziyeti Hazreti Ömer öyle dokundu, öyle işten onu sarstı ki, o koca dev gibi Ömer adeta ayaklarının bağı çözüldü, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Dediler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, niye ağlıyorsun, bu bir papazdır, keşiştir dediler. Dedi ki işte ben de ona ağlıyorum ya, şu manastırda, yanı başında zuhur eden Hazreti Muhammed'i görmemesine ağlıyorum. Şu kadar çile ıstırabın neticesinde hala şirk içinde bulunuşuna ağlıyorum. Hala Allah'ı bulamayışına ağlıyorum. Hala teslise inanışına ağlıyorum. Hazreti Mesih'e Allah deyişine, Hazreti Meryem'e Allah'ın hanımı deyişine ağlıyorum. Vaka bu sözleri tafsilen söylemedi ama Hazreti Ömer'in söylediği sözler içinde bunların hepsi mündemişti. Şu kilisede, şu keşiş, hayatını dine vakfetmiş olduğu halde hakikati bulamayışını ağlıyorum diyordu. Gerçek müminin ıstırabını ifade ediyordu. Mümin çevresiyle alakadar olacak. Mümin duyduğu, bildiği şeyleri intikal ettirebilmek için etrafına bütün imkanları araştıracak. Bütün imkanları kullanmaya çalışacak. Şuradan, şu yoldan, şu gedikten insanlara nasıl Allah'ı anlatırım, nasıl peygamberi anlatırım diye onun heyecanıyla dolup taşacak. Onun için mevizeye başlarken müminin heyecanı diye bir sözle başladım. Ve onun verasında şu cemaatin yarısı en azından sabah, akşam, gece, gündüz insanlara hak ve hakikati anlatmayı dert edinirlerse bu milleti birdenbire doğrulacak ayaklar üzerine, birdenbire kıyam edecek ve birdenbire bütün hayalet heykellerini yıkacak, kalbinde ve kafasında hayalet adına bir şey bırakmayacaktır. Sözüyle meseleye girmiş, arz etmeye çalışmıştım. Bu heyecanı duymak, bununla dolup taşmak. İnşallah Teala hutbelerde her gün mümin heyecanının bir yönünü arz etmek suretiyle oradaki nazari ve tamamen
ilmi meselelerin pratik yöndeki durumunu burada intikal ettirmeye çalışacağım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizi ve beni ihlas-ı etemmi tahsile muvaffak kılsın, yolunda daim ve kaim eylesin.